Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımına dair çok önemli bir püf noktadan bahsedeceğim. Özellikle orkidelerinizin sonbaharda çiçek açabilmesi için şimdi yapmamız gereken birkaç önemli püf nokta var. Bunun için bugün aloe vera kullanacağım. Aloe vera orkide bakımında kullanabileceğiniz en doğal ve en faydalı gübredir. Aloe vera jeli ile nasıl gübre hazırlanır ve orkideleri nasıl kullanılır? Bunu sizlere bugün iki farklı yöntem ile göstereceğim. İlk olarak aloe vera yaprağını ince dilimler halinde kesiyorum. İnce dilimler halinde kestikten sonra ilk olarak çiçek dalı olan fakat çiçeği dökülmüş olan orkideleri nasıl kullanacağımı göstereceğim. Bu kavanozun içerisine normal içme suyu koyacağım. Sizler evdeki çiçek sayınıza göre bu ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Bir gece yani 12 saat kapağını kapatıp dinlendiriyoruz. 12 saat sonrasında evdeki bütün çiçeklerinize bu sıvı bitki besinini gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Şimdi birinci metoda geçelim. Orkidelerin yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için ilk olarak daha önce çiçek dalı olan ve dalı bu şekilde sararan orkide dallarını kesmemiz gerekiyor. Ve bu dalı kestikten sonra orkidenin yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracağız. Özellikle uzun süre budama yapılmayan orkidelerde maalesef bu dal bu şekilde sararabiliyor. Bu yüzden budamayı geç yapmayın. Çiçeklerini döker dökmez. Bu çok önemli bir püf nokta. İkinci olarak eğer orkidenizin çiçekleri döküldü ve siz budama yapmadıysanız uçtan hafif bu şekilde sararmaya başladıysa hiç zaman kaybetmeden hemen dalı budamanız yani kesmeniz gerekiyor. Bakın bunlar boş boğumlar yani çiçekleri dökülen orkide boğumları. Budama yaparken dikkat etmeniz gereken ilk çiçeği dökülen boğum yeriyle gösterdiğim dolu boğum arasından kesmek. Yani boş boğumları kesiyoruz. Bu orkidenin dalının sararmasının devam etmemesi için ben üzerine biraz toz tarçın döküyorum. Uç kısmına sürüyorum. Tarçın antioksidan özelliği sayesinde dalın sararmasını da engelleyecektir. Fakat eğer siz dalı çok uzun süre budamadıysanız ve dalın bir kısmı yarısı sarardıysa bu dalı kurtaramayabilirsiniz. Bu yüzden budama yaparken geç kalmayın. Bu da ikinci püf noktaydı. Üçüncü olarak orkidelerinizin bu şekilde çiçek dalı var ve budama yaptınız. Boğum yerlerinden yeniden çiçek dalı çıkarabilmesi için ilk olarak birinci yöntemimiz aloe vera jelini sizlere göstereceğim. Aloe vera yaprağı içerisinde bu şekilde bir jel var ve bu jel özellikle hormon etkisi görüyor. Yani orkidelerinizin boğum yerlerine siz haftada 2 kere sürdüğünüz zaman boğum yerlerinin yumuşak olmasına ve yoğun nem alıp kısa sürede buradan yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Bu yüzden orkidelerinizin sonbahar ayında çiçek dalı çıkarabilmesi için hemen budama yapıp bu yöntemi uygulayın. Bu yöntem bir ay sonrasında size sonuç verir. Yani hemen 2-3 gün içinde sonuç vermez. İkinci olarak isterseniz ya aloe vera dalına sürüp çiçek dalı çıkarmasını beklersiniz ya da bu şekilde bakın halka şeklinde kesip direkt dalın üzerinde de bekletebilirsiniz. Bu şekilde kuruyuncaya kadar kalabilir. Sizlerle orkidelerimin gelişimlerini de tekrardan paylaşacağım.
Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Gördüğünüz üzere orkidelerin boğum yerlerinden bol bol yeni çiçek dalları çıkarıyor. Bu da daha önce yine budadığım bir orkidemdi. Ve gördüğünüz üzere bir orkide birden fazla çiçek dalı çıkarabilir. Aloe verayı ikinci yöntem olarak hiç çiçek dalı olmayan orkidelerimiz varsa ve hiçbir şekilde orkide çiçek dalı çıkarmıyorsa bunlar için kullanacağız. Yani orkideniz hiç çiçek dalı çıkarmıyorsa orkideler için aloe verayı bir sıvı bitki besini yani jel suyu olarak verebilirsiniz. Bakın videonun başında göstermiştim. 12 saat dinlendirdik ve beklettik. Böylelikle ince parçalara ayırdığımız aloe vera jeli direkt suyun içerisine gitti ve bütün vitaminlerini verdi. Bu yöntemde her bir saksı için 5 ya da 6 yemek kaşığı vermeniz yeterli. Orkidelerinize 5 ya da 6 yemek kaşığını verdikten sonra 20 gün arayla tekrar verebilirsiniz. Yani bunu sık sık vermeyin fakat 20 günde bir bu sıvı bitki besini vermeniz özellikle sonbahar ayında orkidelerinizin kısa sürede yeni hiç çiçek dalı olmayan orkidelerin sıfırdan çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Sizlerle vermiş olduğum sıvı bitki besini sonraki gelişimleri de tekrardan paylaşacağım. Evet, gördüğünüz üzere vermiş olduğumuz bitki besini çok güzel sonuçlar çıkardı. Özellikle orkideler bol bol çiçekli olabiliyorlar. Bunun en önemli etkeni vermiş olduğunuz sıvı bitki besinleri ve mutlaka bol ışık alması gerekiyor orkidelerin. Orkidelerinizi kış ayına girmeden önce artık bol ışık alan bir yere ve geçici süreliğine sabah ya da ikindi güneşini alan bir yere konumlandırabilirsiniz. Böylelikle orkidelerinizin çiçek sayısı daha da fazla olacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.